2019 yılında Rusya, Kafkasya'daki bağımsız bir ülke olan Uzikistan'ı işgal altına tutuyor. Uzikistan'da yapılan bu işgallere karşı iki isyan hareketi başlıyor. Birincisi Katala. Bu örgüt Rus işgaline karşı savaşırken acımasız ve empatiden yoksun bir şekilde savaşmayı savunuyor. Kendilerini hiç çekinmeden katil olarak tanıtıyorlar. Londra'daki canlı bomba ve kimyasal bomba saldırılarını üstleniyorlar. Aşırı şiddet yanlısı tavırlarından dolayı Uzikistan Kurtuluş Ordusu ile araları oldukça açıktır. İsyanın lideri takma adı Kurt olan Ömer Süleyman. İkincisi Uzikistan Kurtuluş Ordusu. Bu örgüt ise daha çok CIA güdümlü, kısmen daha barışçıl bir isyan yürütüyor. Bu isyanın lideri Farah Karim. Oyunun ilerleyen noktalarında Farah'ın çocukluğuna ve geçmişine dair birkaç sahne göreceğiz. Savaşı özetlemek gerekirse Rusya ülkeyi sert bir şekilde işgal ediyor. Ruslar kendilerine karşı olan bu iki örgütle savaşıyor. Bu örgüt ise hem Ruslara karşı hem de kendi aralarında savaşıyor. Örgütlerden biri resmen terörist olduğunu söylüyor, diğeri de CIA ile işbirliği yapıyor. Olayın arka planını anladıysak oyunun başladığı noktaya gidelim. Açılış kısmı Katala örgüt lideri Kurt ve kasabın konuşmasıyla başlıyor. Katala Londra'da bir canlı bomba patlatıyor. Hemen ardından 24 saat öncesine dönüyoruz. Alex Keller'ın komutasında bir grup Verdansk şehrinde kimyasal silahlara el koymak için operasyon yapıyor. Operasyonun lideri Kate Laswell Rus askerlerine ateş etmememizi söylüyor. Bu operasyonun uluslararası boyutlara taşınmaması gerekiyor. Operasyon beklenildiği gibi gitmiyor ve isyancı grup pusu kurarak kimyasal silahları alıp kaçıyor. Kate Laswell isyancı grubun bu silahla yoğun nüfuslu bir şehre vuracağından emin olduğu için bu işi çözebilecek tek adama ulaşıyor. Captain Price. We just did. Teröristlerin aldıkları bu silahı Londra'da patlatacağını öğrenen Kyle ve ekibi olaya müdahale etmeye çalışıyor. Fakat bomba dolu araç Londra'nın göbeğinde patlıyor ve çatışma başlıyor. Londra'nın göbeğinde bir sürü sivil ve polis öldürülüyor. En sonunda hayatımızı kurtarmak için Captain Price olaya el atıyor. Life! I see you. You wound up? Yes, sir. Captain Price, Sergeant Garrick. you with me? Price ile birlikte üzerine bomba bağlanmış rehineyi kurtarmaya çalışsak da zaman yetmiyor ve daha fazla insan ölmemesi için onu ölüme terk ediyoruz. All stations. Bomb is clear. Prep medical are coming up. Katala'nın saldırıyı üstlenmesinden sonra CIA Uzikistan Kurtuluş Ordusu ile işbirliği yapmak için Alex Keller'ı gönderiyor. Farah CIA ile iş yapmayı kabul ediyor ve işgal altındaki şehri kurtarmak için birlikte çalışmaya başlıyoruz. Yalanatu. Merhaba Ali Uzbekistan, Alex. Follow me. Saldırıyı yöneten kişi General Barkov. Barkov'un yürüttüğü savaşta güya burayı özgürleştirmek için gelseler de insanları acımasızca öldürdüklerini görüyoruz. Farah ile birlikte dikkatleri başka yere çekmek için bir bomba patlattıktan sonra Barkov'un üstüne saldırıya geçiyoruz. Üsse yapılan saldırı başarıyla sonuçlanıyor ve Price ile Katala'nın lideri Kurt'u yakalamaya gidiyoruz. Price ile birlikte Kurt'un koordinatlarını aldıktan sonra Alex ve Farah'a geri dönüyoruz. ABD Marine askerlerinin desteğiyle teröristlerin mesken edindiği hastaneye girip Kurt'u yakalıyoruz. Kurt'un yakalanmasından hemen sonra Uzikistan'ın Amerika Konsolosluk binasının önünde Katala destekçileri Kurt'un serbest bırakılması için toplanıp isyan ediyor ve bırakılmadığı takdirde içeri saldıracaklarını söylüyorlar. Kurt'u sorgulamaya çalışsak da kimyasal bombayı kendisinin değil çok daha tehlikeli birinin çaldığını söylüyor. Ayrıca isyan eden iki örgütün de birbirinden pek farklı olmadığını ima eden birkaç şey söylüyor. Hey, tap the brakes. I am not your child, old man. I lead soldiers. You train killers. But we are all killers here, no? Katala destekçilerinin binaya girmesiyle Price ve ekibi olaya dahil oluyor. Konsolosluğa giren Katala teröristlerinin insanları ve hatta çocukları bile öldürdüğünü görüyoruz. Saldırıda Kurt kaçırılıyor ve peşinden gitsek de onu yakalayamıyoruz. Farah'la birlikte Kurt'u yakalamak için çıktığımız bir görevde Farah'ın erkek kardeşi Hadir'in meşhur kimyasal bombayı patlatması sonucu bayılıyoruz. Sonrasında Hadir'in söylediğine göre bombayı Ruslardan çalmış ve tek kurtuluş yolumuz buymuş. Farah kardeşinin yaptığı bu şeyi asla onaylamaz. Bayıldığımız sırada 20 yıl öncesine işgalin başladığı tarihe gidiyoruz. Farah yapılan saldırıda annesini gözlerinin önünde kaybediyor ve babasıyla kaçmaya başlıyor. Babasıyla birlikte eve erkek kardeşinin yanına gidiyor. Annesini az önce kaybettiği yetmezmiş gibi babasının da öldürülmesine şahit oluyor. Babalarını öldüren ve kendilerinden çok büyük olan Rus askerini zor da olsa öldürmeyi başarıyorlar ve kaçmaya başlıyorlar. Tam kaçarlarken General Barkov tarafından yakalanıyorlar
alıyorlar ve toplama kamplarına götürülüyorlar. İşte bu anda Kyle ve Price'in gelmesiyle gözlerimizi tekrar açıyoruz. Hadir yaptığı bu şeyden sonra kuzeye doğru kaçtı ve Catala'nın yanında kız kardeşinin karşısında saf tutmaya başladı. Price'in isteğiyle Farah ekibe dahil oldu ve Hadir'i yakalamak için operasyona gittiler. Gittiğimiz evde hiçbir hedefi bulamayıp tünele indikten sonra Farah ve Alex tünelde mahsur kalıyor. Tünelde önce Hadir ile karşılaşıyoruz. Sonra da kendi üzerine bomba bağlayan Kurt'u etkisiz hale getiriyoruz. Kurt ölmüş bile olsa diğer hedefler hala bir yerlerde saklanıyor. Konuşma sırasında Albay ve Laswell Farah'ın ordusunun terörist listesine alındığını söylüyor. Buna karşın tüm ekip Farah'a yardım etmeyi seçiyor. Bu olaydan sonra 10 yıl öncesine gidiyoruz. Farah ve Hadir Rusların işgalinden sonra yıllarca tutuklu kalmış ve artık Hadir kaçma zamanı olduğunu düşünüyor. Hadir çaldığı anahtarı bize verdiği sırada General Barkov sorgulamak için yanımıza geliyor. Barkov bizi tam öldürecekken yapılan saldırı dikkatini dağıtıyor ve Farah havalandırmayı kullanarak kaçıyor. Rusların Farah'ı yakaladığı sırada Teğmen John Price bizi kurtarmaya geliyor. Who's Commander Karim? I'm Karim. We got your message. Lieutenant John Price. Where are the others? Günümüze geri döndüğümüzde Price eski dostlarını toplayıp Saint Petersburg'a kasabı alt etmek için gizlice gidiyor. Kasabı yakaladıktan sonra onu konuşturmak için ailesiyle tehdit ediyoruz. Kasaptan kimyasal bombanın ve Hadir'in yerini öğreniyoruz ve yolumuza koyuluyoruz. Hadir'i bulduğumuz sırada Barkov'un adamları eve saldırıyor ve birlikte kaçıyoruz. Hadir kimyasal bombaların nasıl yapıldığını ve nerede yapıldığını gösteren bir bilgiyi bize veriyor. Price Laswell ile konuşmaya giderken bu bilgiyi Kyle'a veriyor. Rusya ile tutsak takası yapmak için Hadir'i Laswell alıyor. Bilgi ise bizde kalıyor. Price Farah'ın yanına gidip kimyasal bombayı yok etmek için ondan yardım istiyor. Fabrikaya yapılan saldırıda Alex kendini feda ediyor ve en sonunda Barkov Farah tarafından öldürülüyor. This is for my family. This is for Hadir. Diğer sahnede Laswell ve Price'ın konuşmasını görüyoruz. Laswell, Barkov'un ölümü sonrası oluşan güç boşluğunu doldurmak için gelen Zakayev'den bahsediyor ve Price o meşhur ekibi sayarak anlaşmayı sağlıyor. Sergeant Garrick. Kyle? They call him Gaz. He never said anything. John McTavish, SAS, sniper, demolitions, goes by SOAP. Why? It's classified. There he is. Simon Riley. There's no picture. Never. Now the rest. That's neat to know. Unless we got a deal. What are you calling this task force? 141. Diğer sahnede ordunun sokaklara inip savaşın ilk ateşini yaktığı anları izliyoruz. Ve bu şekilde Call of Duty Modern Warfare 2019'un hikayesi sona eriyor. Dostlar, oyunun devamını içeren Spec Ops görevlerini videoya almadım. Spec Ops görevleri oyunun sonrasında Urzikistan'ın tamamen ele geçirilmesi ve savaşın bitmesini konu alıyor. Bir sonraki videomuz 2022'de çıkan COD Modern Warfare 2 olacak. Beğenileriniz ve yorumlarınızla videoyu desteklemeyi lütfen unutmayın. Açıklamadan Discord'a ulaşabilirsiniz. Kartlarda çıkan ikinci kanalıma da yakında videolar gelecek, merak etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.